Bu videoya rastladıysan bunun bir tesadüf olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü birazdan anlatacağım şey çoğu insanın yaşadığı ama adını koyamadığı bir hali sana gösterecek. Birçok insan dua ederken içinden geçen o sessiz soruyla baş başa kalır. Acaba bir yerde yanlış mı yapıyorum? Ama bunu fark etmedikleri için beklemeyi umutsuzluk sanırlar. Sessizliği reddedilmek zannederler. Ve zamanla kalplerinde tarif edemedikleri bir yorgunluk birikir. Ama sen bu videoyu açtıysan artık o çoğunluğun içinde değilsin. Çünkü bu konuşma duaların neden karşılık bulmuyor gibi hissettirdiğini ve aslında bunun ne anlama geldiğini fark etmen için var. Şimdi gel bunu birlikte anlayalım. İnsan dua ederken çoğu zaman yalnızca bir şey istemez. Aslında bir rahatlama ister. Bir işaret ister. Görüldüm hissini ister. Ve bazen cevap gelmediğini düşündüğünde insanın içi sessizce daralır. Çünkü dua insanın en savunmasız halidir. Orada rol yoktur. Maske yoktur. Sadece kalp vardır. Psikolojik olarak baktığımızda insanın beklemekle kurduğu ilişki çok hassastır. Zihin dua ettikten sonra hemen bir sonuç arar. Bir değişim, bir işaret, bir açılma bekler. Ama hayat her zaman zihnin hızında çalışmaz. İşte burada ilk kırılma yaşanır. Dua kalpten çıkmıştır ama zihin kontrolü bırakamamıştır. Birçok insanın fark etmediği şey şudur. Dua sadece istemek değildir. Dua hazır olma halidir. Eğer insan istediği şeyin hayatında yaratacağı değişime hazır değilse, ilahi düzen onu bekletir. Bu bir ceza değildir. Bu bir korumadır. Spiritüel öğretilerde çok eski bir anlayış vardır. Ruhun taşıyamayacağı hiçbir şey erken verilmez. Bu yüzden bazı dualar hemen olur, bazıları zaman ister. Bazıları ise insanın sandığı gibi olmaz ama olması gereken yere doğru evrilir. Astrolojik olarak baktığımızda bunu çok net görüyoruz. Özellikle Satürn etkilerinde edilen dualar kişiye sessizlik gibi gelir. Ama Satürn susturmaz. Satürn olgunlaştırır. O süreçte edilen dualar kök salar, görünmez ama derinleşir. Bir diğer önemli nokta şu. İnsan bazen diliyle ister ama hayatıyla çelişir. Bolluk istiyorum der ama sürekli korkuyla karar verir. Sevgi istiyorum der ama sınır koymaz. Huzur istiyorum der ama kendini yoran yerlerden çıkmaz. Bu bir ikiyüzlülük değildir. Bu insan olmaktır. Psikolojide buna bilinç dışı uyum deniyor. İnsan tanıdık olanı bırakmakta zorlanır. Tanıdık acı bile olsa. Dua bu noktada karşılık bulmuyor gibi hissedilir. Çünkü dua kalpten çıkmıştır. Ama alışkanlıklar hala oradadır. İlahi düzen sadece ne söylediğine değil, neyi yaşamaya razı olduğuna bakar. Burada çok yumuşak ama çok önemli bir farkındalık başlar. Dua hayatla hizalanmak ister. Eğer hayatın duanın yönüne doğru akmıyorsa cevap gecikir. Bu noktada yapılabilecek en önemli şey şudur. Dua ettikten sonra kendine şu soruyu sormak. Ben bu duanın gerektirdiği insan olmaya hazır mıyım? Bu soru insanı korkutabilir ama aynı zamanda özgürleştirir. Bir başka önemli sebep de şudur. Bazı dualar insanın sandığı soruya değil, asıl ihtiyacına cevap verir. İnsan bazen bir kapı ister ama ilahi düzen önce onu o kapıya götürecek yolu düzeltir. Bu yüzden dua karşılık bulmuyor gibi geldiğinde hayatın başka bir yerinde küçük ama anlamlı değişimler başlar.
İnsan bunu fark etmezse cevabı kaçırdığını sanır. Ama hiçbir dua boşa düşmez. Sadece bazıları cevap olarak bir olay değil, bir farkındalık getirir. Ve belki de en önemli şey şudur: dua insanı yalnız bırakmaz. İnsan bazen dualarının neden geciktiğini sorgularken aslında kendi iç ritmini fark etmeye başlar. Çünkü dua sadece gökyüzüne yöneltilmiş bir sesleniş değil, insanın kendisiyle kurduğu en çıplak temas biçimidir. Orada saklanacak bir yer yoktur ve tam da bu yüzden dua insanı dönüştürür. Birçok kişi dua ettiğinde bir rahatlama bekler. Ama bazı dualar rahatlatmaz, uyandırır. Kişinin görmezden geldiği duyguları, ertelediği kararları, bastırdığı gerçekleri yavaş yavaş su yüzüne çıkarır. İşte bu noktada insan duam kabul olmuyor zanneder. Oysa dua kabul sürecinin en başında çalışmaya başlamıştır. Astrolojide ay döngülerinin dua enerjisiyle çok yakından ilişkili olduğu bilinir. Yeni ay zamanlarında edilen dualar niyet tohumları gibidir. Hemen yeşermezler. Toprağın altında uzun süre görünmeden beklerler. Dolunay zamanlarında ise insan duasının hangi noktada olduğunu daha net hisseder. Eğer bu döngüler bilinmezse İnsan zamansız beklentiye girer ve hayal kırıklığı yaşar. Spiritüel olarak da bilinen bir gerçek vardır. Dua bir anda hayatı değiştirmez. İnsanı değiştirir. İnsan değiştikçe hayat cevap vermeye başlar. Bu yüzden bazen dua ettikten sonra dış koşullar değil, insanın bakışı değişir. Aynı olaylar farklı hissedilir. Aynı insanlar farklı görünür. Bu da bir cevaptır. Burada çok pratik ama derin bir tavsiye vermek istiyorum. Dua ettikten sonra insanın yapabileceği en önemli şey sessiz kalabilmektir. Sürekli oldu mu, olmadı mı diye yoklamak, zihni tekrar tekrar kontrol moduna sokar. Oysa dua teslimiyet ister. Teslimiyet pasiflik değildir. Bir güven halidir. Bir diğer önemli nokta da şudur: bazı insanlar dua ederken aslında kendilerinden vazgeçtiklerini fark etmezler. Sürekli başkaları için, başkalarının iyiliği için, başkalarının değişmesi için dua ederler. Ama kendileri için dilekte bulunmayı bencillik zannederler. Oysa ilahi düzen, insanın kendini yok sayarak arınmasını değil, kendini tanıyarak olgunlaşmasını ister. Eğer sen de uzun zamandır dua ediyorsan ama içindeki boşluk hissi geçmiyorsa, belki de duanın yönünü biraz kendine çevirmen gerekiyordur. Beni güçlendir, beni netleştir, bana cesaret ver gibi dualar bazen hayatın kilidini açar. Kapanışa doğru gelirken şunu çok net söylemek istiyorum. Duaların karşılık bulmuyor gibi hissettirdiği dönemler, insanın en yalnız hissettiği dönemlerdir. Ama aynı zamanda en derin bağların kurulduğu zamanlardır. Çünkü insan orada gerçekten kendisi olur. Eğer bu konuşmayı buraya kadar dinlediysen, kalbinle dinlemişsindir. Ve bu da şunu gösterir: sen yalnız değilsin. Bu soruları sorman bile duanın çalıştığının bir işaretidir. Bazen cevap gecikir çünkü seninle birlikte olgunlaşması gerekiyordur. Bazen sessizlik vardır çünkü kelimeler yetmiyordur. Ama hiçbir dua boşlukta kaybolmaz. Ve sen bu videoyu açan, artık o neden olmuyor diye kendini suçlayan çoğunluğun içinde değilsin. Yalnız değilsin. Ve kalpten çıkan hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Sevgiyle kalın.